Sabah alarmı çalıyor. İçindeki bir ses, 5 dakika daha diyor. Diğeri, hedeflerini hatırlatıyor. Bu videonun sonunda hangi sesin kazandığı artık önemli olmayacak. Çünkü sana motivasyon beklemeden, en isteksiz günlerinde bile harekete geçmeni sağlayacak, bilimin kanıtladığı basit ve uygulanabilir bir sistemi adım adım göstereceğim. Peki ya disiplin doğuştan sahip olduğun bir yetenek değil de tıpkı bir kas gibi geliştirilebilen bir şey olsaydı? İşte gerçek tam olarak bu. Hepimiz aynı döngüyü yaşadık. Yeni kararlar, bu sefer farklı olacak dediğimiz haftalar, sonra sessizce unutulan hedefler. Sana da tanıdık geldi mi? Spor salonuna üye oldun, kitap okuma hedefi koydun, erken kalkmaya karar verdin. İlk hafta harikaydı. Sonra motivasyon buharlaştı, her şey eski haline döndü. Belki de sen de gece yarın kesin başlıyorum dedin, sabah oldu ve o güçlü kararlılık ortadan kayboldu. Bu senin zayıflığın değil, sorun motivasyonun güvenilmez bir yakıt olması. Motivasyon bir duygu, duygularsa hava durumu gibi sürekli değişir. Ona güvenmek rüzgara göre yürümeye benzer. Araştırmalar motivasyonu bekleyen insanların büyük çoğunluğunun hedeflerinden vazgeçtiğini gösteriyor. Çünkü motivasyon gelene kadar beklemek hiç gelmeyecek bir treni beklemek gibidir. Başarılı insanlar motivasyonu senden daha mı çok hissediyor sanıyorsun? Hayır, onlar sadece motivasyona ihtiyaç duymadan harekete geçmeyi öğrenmiş insanlar. Hepsi bu. İşte burada disiplin kası kavramı devreye giriyor ve az sonra bu kası nasıl güçlendireceğini gerçek örneklerle birlikte adım adım göreceksin. Kaslarını düşün. İlk antrenmanda ağırlık kaldırmak zordur, nefesin kesilir, ertesi gün her yerin ağrır. Ama vazgeçmezsen vücudun adapte olur ve güçlenir. Disiplin de tam olarak böyle çalışır. Her küçük hayır dediğin an, her istemediğin halde yaptığın şey o kası bir tık daha güçlendirir. Nörobilim bunu doğruluyor. Öz kontrolden sorumlu beyin bölgesi olan prefrontal korteks tıpkı bir kas gibi tekrarla gelişiyor ve zamanla otomatikleşiyor. Yani her seferinde aynı kadar zorlanmayacaksın. Doğru şekilde çalıştırılan disiplin bir süre sonra irade gerektirmeyen bir otomatik pilota dönüşüyor. Ama kritik bir nokta var. Kas nasıl aniden değil, küçük ve tutarlı zorlamalarla gelişiyorsa, disiplin de dev adımlarla değil, ufak tekrarlarla inşa edilir. Bu yüzden bir gecede değişeceğim diyen herkes başarısız oluyor. Gerçek değişim, sıkıcı görünen küçük tekrarların sessizce birikmesiyle geliyor, bir anda değil. Motivasyona güvenmenin asıl tehlikesi şu: o olmadığında kendini tembel ya da yetersiz hissediyorsun. Oysa suçlu sen değilsin, yanlış olan stratejin. Peki gerçekten işe yarayan nedir? Cevap basit ama güçlü. Hedeflere değil, sistemlere odaklanmak. Hedef bir hayal, sistem ise bir eylemdir. Hedef, kilo vermek istiyorum demektir. Sistem ise her akşam yemekten sonra 10 dakika yürüyorum demektir. Fark, birinin sözde, diğerinin gerçekte yaşanması. Şimdi sana disiplin kasını inşa eden 5 gerçek sistemi göstereceğim. Bunlar teori değil, davranış bilimiyle kanıtlanmış, herkesin uygulayabileceği yöntemler. Birinci sistem, kimlik temelli alışkanlıklar. Yani ne yapmak istediğin değil, kim olmak istediğin üzerinden hareket etmek. Kitap okumaya çalışıyorum demek yerine, ben okuyan bir insanım de. Beynin kimliğine uygun davranışları çok daha kolay ve kalıcı şekilde sürdürüyor. Çünkü her küçük eylem aslında bir oy gibi. Spor yaptığında sporcu kimliğine, okuduğunda okuyan kimliğine oy veriyorsun. Yeterli oy birikince o kimlik senin gerçekliğin oluyor. Bir örnek, sigarayı bırakan biri içmiyorum yerine ben artık sigara içen biri değilim dediğinde karar bir yasak olmaktan çıkıp kimliğinin bir parçası oluyor. Bugün kendine sor. Olmak istediğin kişi bugün ne yapardı? Sonra sadece o küçük şeyi yap. Kimlik büyük sözlerle değil, sessiz tekrarlarla inşa edilir. İkinci sistem, ortam tasarımı. İnsanlar çoğu zaman iradeyle değil, çevreleriyle savaşıp kaybeder. Ortamını değiştirirsen, iradeye çok daha az ihtiyaç duyarsın. İstemediğin davranışı zorlaştır, istediğin davranışı kolaylaştır. Telefonu yatak odasından çıkar, spor kıyafetini akşamdan hazırla. Sağlıklı yiyeceği göz hizasına koy. Bir başka örnek,
telefonunu uygulama simgeleri yerine gri tonlarda göster. Ya da sosyal medyayı sadece bilgisayardan aç. Küçük engeller büyük farklar yaratır. Araştırmalar bir davranışa ulaşmak için gereken adım sayısını sadece bir azaltmanın bile o davranışı yapma ihtimalini ciddi şekilde artırdığını gösteriyor. Yani başarı güçlü bir iradeye sahip olmak değil, akıllıca tasarlanmış bir ortamda yaşamaktır. Disiplinli insanlar aslında daha az irade harcar. Çünkü ortam onlar için çalışır. Üçüncü sistem. 2 dakika kuralı. Yeni bir alışkanlığa başlarken onu gülünç derecede küçük ve kolay hale getir. Her gün spor yapacağım deme, spor kıyafetimi giyeceğim de. Kitap okuyacağım deme, bir sayfa okuyacağım de. Beyin küçük başlangıçlardan korkmuyor. Çünkü asıl mücadele eylemi sürdürmek değil, başlamaktır. Bir kez başladığında devam etmek çoğu zaman kendiliğinden geliyor, neredeyse hiç çaba gerektirmeden. Bu kuralı uygulayan biri önce sadece ayakkabısını giyip kapıdan çıkmayı hedefler. Şaşırtıcı şekilde dışarı çıktıktan sonra genelde yürüyüşüne devam eder. Küçük başla, tutarlı kal, sonra kademeli olarak büyüt. Disiplin kası da tıpkı bunun gibi. Önce hafif ağırlıklarla, sonra yavaş yavaş güçlenir. Dördüncü sistem, görünür ilerleme takibi. İnsan beyni ilerlemeyi gördüğünde ödül hissi üretiyor. Bu his, motivasyon olmadan bile devam etme isteği yaratıyor. Bir takvime her gün küçük bir çarpı koymak bile inanılmaz derecede güçlü. Zincir uzadıkça onu bozmamak için içsel bir istek oluşuyor kendiliğinden. Bu yönteme zinciri kırma tekniği deniyor. Amaç mükemmel olmak değil, o zinciri günden güne adım adım uzatmaya devam etmek. Beşinci ve son sistem, hesap verebilirlik. Bir hedefi sadece kendine söylediğinde bırakma ihtimalin çok yüksek. Ama birine söylediğinde beynin çok farklı davranıyor. Bir arkadaşına, bir topluluğa ya da herkese açık şekilde ilerlemeni paylaşmak sosyal bir sorumluluk yaratıyor. Bu sorumluluk motivasyon bittiğinde bile seni harekete geçiriyor. Şimdi hepimizin karşılaştığı gerçek bir soruna gelelim. Ya bir gün ıskalarsam, ya sistemimi bozarsam, her şeyi baştan mı başlatmalıyım? İşte burada asla 2 kez ıskalama kuralı devreye giriyor. Bir gün atlamak sadece bir kaza. 2 gün üst üste atlamaksa yeni bir alışkanlığın başlangıcı. Bir gün spor yapmadıysan sorun değil. Ama ertesi gün mutlaka yap. Çünkü disiplin mükemmellik değil, çabuk toparlanma yeteneğidir. Hepsi bu kadar basit. Aslında en disiplinli görünen insanlar bile sürekli başarısız oluyor. Fark şu: onlar başarısızlığı bir son olarak değil, sürecin doğal bir parçası olarak görüyor. Kendine karşı sert olmak yerine meraklı ol. Neden ıskaladım diye sor. Kendini yargılama. Bu soru seni suçluluktan çıkarıp doğrudan çözüme götürür. Belki fark etmişsindir. Bu 5 sistemin ortak bir noktası var. Hiçbiri daha güçlü iradeye ihtiyaç duymuyor. Hepsi akıllıca kurulmuş küçük yapılar. Şimdi kısaca özetleyelim. Kimlik temelli düşün, ortamını tasarla, küçük başla, ilerlemeni görünür kıl ve birine hesap ver. 5 basit ama güçlü adım. Bu 5 sistem birlikte çalıştığında motivasyon artık bir ön koşul olmaktan çıkıyor. Çünkü harekete geçmek için artık ona ihtiyacın kalmıyor. Unutma, disiplin sahip olduğun ya da olmadığın sabit bir özellik değil. Her gün, her küçük tercihle sessizce inşa ettiğin bir kas. Ve her kas gibi ihmal edilirse zayıflar, düzenli çalıştırılırsa güçlenir. Seçim her gün yeniden senin elinde. Kimse senin için yapamaz bu seçimi. Bugün atabileceğin en küçük adım nedir? Belki bir sayfa okumak, belki spor ayakkabını giymek, belki sadece 5 dakika erken kalkmak. Büyük bir değişim beklemene gerek yok. Sadece bugün o küçük adımı at. Yarın bir tane daha at. Bu kadar basit, bu kadar güçlü. Disiplin kasın tam olarak bu tekrarlarla şekilleniyor. Motivasyon gelsin ya da gelmesin. Zamanla harekete geçmek bir mücadele olmaktan çıkıp bir refleks haline geliyor. Ve bir gün fark edeceksin ki artık kendini zorlamıyorsun. Çünkü o davranış kim olduğunun doğal bir parçası haline gelmiş durumda. İşte gerçek özgürlük de tam olarak bu. Her sabah irade savaşı vermek zorunda kalmadan hedeflerine doğru sessizce ilerleyebilmek.
Eğer bu video sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, hangi sistemi bugün denemeye başlayacağını yorumlarda paylaş. Seni gerçekten merak ediyorum. Bu videoyu aynı mücadeleyi veren, motivasyon beklemekten yorulmuş bir arkadaşınla paylaş. Belki de ihtiyacı olan tam da bu bakış açısı. Beğenmeyi unutma. Bu tür içerikler daha fazla kişiye ulaşsın. Küçük bir dokunuş gibi görünse de aslında büyük bir destek. Ve daha fazla bilim destekli, gerçekten uygulanabilir gelişim içeriği için kanala abone olmayı unutma. Yeni videolar seni bekliyor. Şunu unutma, motivasyon beklemene gerek yok. Disiplin kasını bugün, şu an attığın en küçük adımla inşa etmeye başla. Görüşmek üzere.